Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere asla yırtılmadan saniyeler içerisinde zar gibi incecik açılan hamuru ile çıtır çıtır çok lezzetli gerçek ev yapımı boşnak mantısı tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle hamurumuzu hazırlayalım. Bunun için 5 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine yarım yemek kaşığı kadar tuz ilave edelim ve tuzla unu şöyle güzelce bir karıştıralım. Şimdi unun orta kısmına bir çukur açalım ve azar azar ılık su ilavesi yaparak hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bu arada kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitredir. 200 mililitrelik bardak ile 5 su bardağı un için 2 su bardağı su kullandım. Yoğurarak hamuru güzelce toparladım. Gördüğünüz gibi yumuşacık, hafif ele yapışan bir hamur elde ettim. Şimdi bu şekilde bırakmıyoruz. Tekrardan tezgahımıza birazcık un serpiştirip yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız açması da bir o kadar kolay ve zevkli olacaktır. Bu arada bu tarif için özellikle baklavalık böreklik yani süper lüks un kullanmanızı tavsiye ederim. Büyük marketlerden kolaylıkla temin edebilirsiniz. Ortalama 5-6 dakika kadar yoğurduktan sonra hamurumuzu olabildiğince eşit boyutlarda parçalar haline getirelim. Ben bezelerimi birazcık büyük tutarak toplamda 6 adet beze elde ettim. Ama eğer sizler ilk defa yapıyorsanız veya daha büyük açamayacağınızı düşünüyorsanız daha küçük bezeler yapabilirsiniz. Ve bezelerimiz artık hazır oldu. Şimdi tezgaha birazcık un serpelim ve hamurlarımızı tek tek servis tabağı büyüklüğünde açalım. Hamuru yeteri büyüklükte açtıktan sonra yanımıza uygun bir servis tabağı veya tepsi alıp öncelikle içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar yağ ilave edelim. Bu arada 2 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı ile 1 çay bardağı sıvı yağ karıştırmıştım. O kısımlarını video çok uzun olmasın diye göstermedim. Hamuru koyduktan sonra tekrardan üzerini güzelce yağlayalım. Ve geriye kalan hamurları da tek tek açıp aralarını yağlamayı unutmadan üst üste koyalım. Ve 6 adet bezeyi tek tek açıp aralarını bolca yağ ile yağlayarak üst üste koydum. Sonuncu hamurun üzerini de güzelce yağladıktan sonra üzerlerini bir poşet veya streçle güzelce kapatıp yarım saat kadar dinlenmeye alalım. Ne kadar çok dinlendirirseniz o kadar kolay ve güzel açılacaktır. Şimdi iç harcımızı hazırlayalım. Bunun için 500 gram kıymanın yarısını yani 250 gram kadar kıymayı yağsız, yanmaz, yapışmaz bir tavanın içerisine alıp sürekli karıştırarak kavuralım. Ben orta yağlı bir kıyma kullandığım için ekstradan içerisine yağ ilave etmedim ama kıymanız çok yağsız ise birazcık yağ ekleyebilirsiniz. Yeterince kavurduktan sonra uygun bir kabın içerisine alalım ve tamamen soğumasını bekleyelim. Ve tamamen soğuduktan sonra ayırdığımız yani geriye kalan 250 gram kıymayı ve 1 adet ince ince doğranmış kuru soğanı üzerine ilave edelim.
Ve baharat olarak ben sadece tuz ve karabiber kullandım. Orijinalinde de bu şekilde yapılır. Ama isteğe bağlı, sevdiğiniz farklı baharatlar varsa ekleyebilirsiniz. Şimdi elimizle iç harcımızı güzelce yoğuralım. Bu arada kıymanın yarısını kavurup yarısını bu şekilde yapılması iç harcınıza özellikle farklı bir lezzet katacaktır. Çok sevdiğim, börek yapıp satan bir ablamdan öğrendim. Tarifi için ona buradan çok teşekkür ediyorum. İç harcımızı bir kenara aldıktan sonra şimdi artık hamurlarımızı açabiliriz. Öncelikle üzerindeki poşeti aldım. Aldıktan sonra fazla yağ çöpe atmak istemedim. Bu şekilde tezgahın üzerini güzelce bir yağladım. Sizler de mutlaka hamuru tezgaha almadan altını güzelce yağlayın. Aksi takdirde hamuru açarken yırtılabilir. Şöyle yağladıktan sonra hamurlardan bir tanesini tezgaha alıyorum. Ve açmaya başlamadan önce mutlaka üzerine tekrardan 1-2 yemek kaşığı kadar yağ gezdirelim. Elimizle alt kısmından tutup çekiştirerek yavaşça hamurumuzu açalım. Bu işlem çok önemli. Uç kısımlarının da çok kalın kalmamasına dikkat edin. Hamur gerçekten çok kolaylıkla açılacaktır. Yani çektiğiniz anda açılıyor. Ama tırnaklarınızı geçirip yırtmamaya da özen gösterin. Az önce de söylediğim gibi hamura dokunduğunuz anda açılacaktır. Yani çok kolay açılıyor. Ama yine de şu uç kısımlarıyla çok fazla oyalanmak istemezseniz o kısımları mutlaka kesip çıkartın. Yoksa istediğiniz incelikte ve çıtırlıkta bir börek elde edemeyeceksiniz. Ve hamuru açabildiğimiz kadar incecik güzel bir şekilde açtıktan sonra kenarından 4 parmak boşluk bırakarak iç harcımızı üzerine yerleştirelim. Ve harcı hamurun her tarafına güzelce yerleştirdik. Şimdi hamurun uç kısımlarını yırtarak içeriye doğru katlayalım. Özellikle yırtarak katlayalım ki geriye kalan o uç kısımlarındaki hafif kalınlık var ya, o kısımları da elimizle çekiştirip tekrardan inceltebilelim. Kenarlarını içe doğru katladıktan sonra kolay sarabilmemiz için orta kısmına bir çizik atalım ve hamuru çok fazla sıkmadan güzel bir şekilde rulo haline getirelim. Bu arada bu tarifin en önemli püf noktalarından birisi hamuru rulo yaparken birazcık gevşek bırakmanız. Eğer ki sıkı katlarsanız o zaman piştikten sonra hamurunuz sert kalabilir. Ve rulomuz hazır olduktan sonra yanımıza yağlanmış bir fırın tepsisi alıp hamurun ucunu şöyle kopartalım. Daha sonra ise dilediğimiz boyutlarda hamurdan parçalar kopartarak elimizle hamurun uç kısımlarını içe doğru katlayalım, birleştirip fırın tepsisine dizelim. Bu arada ben birazcık uzunluğu olacak şekilde katlıyorum. Bana göre görüntüsü bu şekilde çok daha güzel oluyor. Yani her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Dilerseniz daha küçük yaparak yuvarlak olacak şekilde de tepsiye dizebilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izleyen çok değerli izleyicilerim, beni her nerelerden takip ediyor iseniz yorum kısmında bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi belirtirseniz çok sevinirim. Ve de herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz var ise yorum kısmına yazmayı unutmayın. Her zamanki gibi titizlikle kontrol ederek cevaplayacağım. Ve hamurun tamamını açıp katlayıp fırın tepsisine dizdikten sonra geriye kalan yağı da üzerine gezdirelim. Daha sonra ise önceden ısıtılmış 200 derece fırında mantımızın altı ve üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişirelim.
Ve incecik tel tel ayrılan hamuru ile çıtır çıtır boşnak mantımız artık servise hazırdır. Bu aşamayı çok fazla uzun çekemedim. Hem sunum aşamasında hava artık kararmıştı. İstediğim ışığı yakalayamadım. Hem de çok sıcak olduğu için elimde tutmakta bayağı bir zorluk çektim. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak İster sosyal medya hesaplarınızda isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.